Yolun 1/4 bitti. Bu haftalarda gebeliğe uyum sağlamakta zorluk çekmeye devam edebilirsin. Merak etme. Bu hallerin sürekli değil, yakın zamanda azalacak. Hormonal değişiklikler seni zorlamış olabilir. Allah kolaylık versin sizlere. Bakalım bu hafta sende ve bebeğinde ne gibi değişiklikler olacak? Merak ediyorsun, farkındayım. Eğitim videosuna geçmeden önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Hamilelikte 11. haftada bebeğinizin boyu yaklaşık 4-5 santim arası küçük bir kayısı kadardır. Ağırlığı yaklaşık 7 gramdır. Geçen hafta bebeğinizin fetüs evresi başlamıştı. Bebek artık doğuma kadar olan süreçte fetüs olarak adlandırılacak. 11. gebelik haftasında fetüs büyüdükçe kalp atım hızı yavaşlar. Kalbi 160 atımın altına inerek daha yavaş atmaya başlar. Göğüs ve karın yavaş yavaş düzleşmeye başlamıştır. Bağırsaklar da dahil bütün organlar gelişimlerine devam eder. 11 haftalık bebek az miktarda amniyon sıvısını soluyarak nefes alma alıştırmaları yapar. Cildi daha da kalınlaşır. Cilt yüzeyinin altında kıllanma belirtileri başlar. Dokunma duyusu gelişmeye devam ettiği için bebek artık dışarıdaki uyarılara refleks olarak yanıt verebilir. Örneğin annenin karnına el ile bastırdığında bebek refleks şeklinde kaçma hareketi yapabilir. Bebeğiniz henüz herhangi bir acı hissetmez. Gebeliğin 11. haftasında tat alma duygusu da gelişmeye başlar. Bütün bu gelişmeler beyinde ilk öğrenmenin gerçekleşmeye başladığını gösterir. Beslenmenize daha da dikkat etmelisiniz. Bebeğinizin kanında 100 saat kadar kalabilecek kafein ve alkol gibi maddeleri içeren içecekleri asla tüketmemelisiniz. Kan hücreleri üreten yol kesesi önümüzdeki birkaç hafta yok olmak üzere küçülmeye devam ediyor. Bebeğinizin ses telleri de oluşmaya başladı. Anne karnında 11 haftalık bebekte göz mercekleri ve göz kapakları oluştu. Göz kapakları hala kapalı bir şekildedir. Yüz kemikleri belirgin olarak görülür. Kemikleri de sertleşmeye devam ediyor. Çenesi daha da belirginleşmeye başlar. Çene kemiğinde dişler için ilk tomurcuklanmalar devam ediyor. 11 haftalık gebelikte bebeğin genital organı şekil değiştirmeye başlar. Kız ise klitoris, erkek ise penis oluşmaya başlar. Anne adayları 11 haftalık gebelikte cinsiyet belli olur mu diye merak ederler. Ancak anne karnında 11 haftalık bebek cinsiyetinin tahmini için henüz çok erkendir. Bağırsaklar da artık iyice kapanmıştır. Fetüs artık amniyon sıvısını yutmaya başlamıştır. Bu sıvıyı böbrekler aracılığıyla idrar olarak yapacaktır. Amniyon sıvısındaki atık maddeler plasenta aracılığıyla annenin kanına aktarılır. Bebeğin yaşamsal destek sistemi olan plasentanın gelişimini tamamlamasına sadece birkaç hafta kaldı. Plasenta bebeğin nefes alması, yemek yemesi ve atıklarını ortamdan uzaklaştırması için mükemmel bir yapıdır. Plasenta tüm bunları sağlarken ciddi bir şekilde enerji harcar. Sigara, yüksek tansiyon gibi etkenler plasentaya kan akışını azaltacağı için anne adayı çok dikkatli olmalıdır. Hamilelikte sigara kesinlikle içilmemelidir. 11. hafta gebelikte anne ile bebek arasındaki kan alışverişini sağlayan göbek kordonu da mükemmel bir sistemle çalışmaya devam ediyor. Etrafında sarılı 3 damar büyümekte olan bebeğin amniyon kesesi içinde rahatça hareket etmesini sağlayacaktır. 11 haftalık ultrason görüntüsünde bebek sırt üstü yatar gibi durur. Bu ayda boynunun uzamış olduğu daha da belirgin olarak görünür. Bebeğin bedeni ve diğer kısımları artık daha hızlı büyümeye başlayacağı için baş büyüklüğü vücuduyla daha orantılı bir hal almıştır. 11 haftalık bebek ultrason görüntüsünde amniyon kesesi içinde daha da hareketlenmiştir. Bu hareketlenme daha çok vücudu ve eklem yerleriyle silkinme şeklindedir. Ancak 11 haftalık bebek hareketlerini anneler hissetmezler. Bu hareketleri hissetmek için henüz daha zaman vardır. 11 haftalık bebek anne karnında hıçkırma hareketleriyle birlikte nefes alma ve yutkunma hareketleri de yapabilir. Gebelikte 11. haftada rahminiz orta bir greyfurt kadardır. Doktor kasık kemiğinin üzerinden karın duvarına hafif bastırarak rahminizin büyüklüğünü hissedebilir. Rahim karın boşluğuna doğru ilerlediği için mesaneye baskı azalır ve böylece sık idrara çıkma gereksinimi azalır. Hamilelik 11. haftada rahim büyürken yan bağlarınız gerilebilir ve kas ağrıları hissedebilirsiniz. 11. hafta hamilelik sonunda kendinizi biraz daha rahatlamış hissedebilirsiniz. Tabii bu durum anne adayları arasında
arasında farklılık gösterebilir. Her gebelik, her hamilelik kendine özgüdür çünkü. Yorgunluk hissinde de azalma olabilir. Daha enerjik olabilirsiniz. Memeleriniz 2-3 beden büyümüş olabilir. Ancak 11. hamilelik haftasından sonra büyümeleri artık yavaşlar. Belki son ayda biraz daha büyüyebilir. 11 haftalık gebelik belirtileri arasında baş ağrısı, cinsel istekte azalma veya artış, uyku sorunları ve çatlak gibi cilt sorunları da görülebilir. 11 hafta hamilelikte bebek açısından riskli kabul edilen ilk 11 ila 12. hafta geçtikten sonra bebek haberini çevrenizdekilerle paylaşmanız avantajlı olabilir. Çalışıyorsanız haberi müdürünüze söylemeden önce hamilelik haklarınızı öğrenmenizde yarar var. 11 haftalık gebelik belirtileri arasında en sık karşılaşılanlardan biri kabızlıktır. Bunun en önemli sebebi büyüyen rahmin bağırsaklara baskı yaparak yavaş çalışmasına neden olmasıdır. Bolca lifli gıda tüketin. Kuru baklagil çeşitlerinden yiyin. Kuru meyve de iyi bir seçimdir. Lifli gıdalar gaz ve şişkinlik yapabileceği için bir gün içinde farklı öğünlere yayarak bu yiyecekleri tüketin. Bolca sıvı tüketmeye gayret edin. Kuru meyvelerden elde ettiğiniz kompostodan tüketmek de çok etkilidir. Tüm bunlara rağmen kabızlık sorununuzu gideremediyseniz doktorunuza bu durumu anlatın ve onun önerilerini uygulayın. Gebelik 11. haftanın bitiminden itibaren birkaç hafta içerisinde 11-14 testine yani ikili testi yaptırmalısınız. Bu test ultrasonla ense kalınlığına bakılarak bebeğin Down sendromu açısından değerlendirilmesi yapılır. Bu test çok önemlidir. Her anne adayı mutlaka yaptırmalıdır. Hamileliğin 11. haftasından itibaren demir ihtiyacı ortaya çıkacağı için demir takviyesine başlamalısınız. Demir ilacının kabızlık yapma ihtimaline karşı bol sebze ve salata yemeyi ihmal etmeyin. Sadece demir ilacına güvenmeyin. Aynı zamanda her gün yumurta, et, ıspanak gibi yiyeceklerden dengeli bir şekilde tüketmeye gayret edin. Demir ilacınızı kalsiyum içerikli yiyeceklerden birkaç saat önce veya sonra almalısınız. Aksi halde demirin vücuttaki emilim oranı azalır. Son olarak önemli bir testten bahsetmek istiyorum. Az önce bahsettiğimiz test. Halk arasında zeka testi olarak bilinen ikili test Down sendromu taramasıdır. Sık görülen kromozom anomalilerinden olan Down sendromu ihtimalinin yüksek olup olmadığını belirlemeye yarar. Down sendromu zeka geriliği ya da daha başka tıbbi sorunlara yol açan genetik bir hastalıktır. Vakaların büyük çoğunluğunda geninde 21 kromozomun 2 kopyası olması gerekirken 3 kopyası vardır. Bazı vakalarda ise 3 adet 18 kromozomun var olmasından kaynaklanan bir kromozom anomalisidir. Bu durum genellikle şiddetli deformasyona ve zeka geriliğine yol açar. Peki bu ikili tarama testi ne zaman yapılır? İkili test bebeğin başından poposuna olan mesafesi 45 ila 84 mm arasında olduğu herhangi bir dönemde yapılabilir. Bu da çoğunlukla 11 ila 14. haftalar arasında denk gelmektedir. Önemli olan bebeğin ense kalınlığının ölçüldüğü ultrason ile aynı gün kan verilerek beta HCG'nin serbest kısmı ve plazma protein A değerlerine kanda bakılmasıdır. Bu iki hormon kan tahliliyle, ense kalınlığı ise bilgisayar programları ile hesaplanarak yaş riski de eklenerek bir sonuç ortaya çıkarılır. Bu sonuç negatif ise düşük risk veya pozitif ise yüksek risk olarak değerlendirilir. Ama ikili test asla bebeğin %100 sağlıklı veya hasta olduğunu söyleyemez. Ancak sonucun yüksek riskli çıkması durumunda kesin tanı için ileri tanı tetkiklerinin yapılması gerekir. 11. haftayı da geride bıraktık. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın.